Merhabalar, ben Doktor Ayşegül Çorumlu. Bugün size bir biyokimyacı olarak aşkın biyokimyasından bahsetmek istiyorum. Birkaç hormon adı duyacaksınız ama belki de o hormonların yaptıkları sizin günlük hayatınızda yaşadığınız, bildiğiniz duygulardır. Bakalım aşkın biyokimyasında hormonlar bize neler anlatıyor. Şimdi elbette ki bu sadece buzdağının bir kısmı. Sadece biyokimyasal açıdan konuşacağım. Aşk çok büyük bir konu. İnsanların, felsefecilerin, edebiyatçıların kafa yorduğu bir konu. Ama bir biyokimyacı kafa yorursa aklımıza neler geliyor? Şimdi bildiğimiz hormonlardan başlayalım. Mesela aşık olma hikayesinde, yani çiftleşme hikayesinde, mate olma hikayesinde bir evrimsel durum var. Evrimde canlılar kendilerine uygun gendeki soylarını sürdürebilecekleri partnerleri bularak bir araya gelmek, onunla çiftleşmek, çocuğunu büyütmek, onu korumak, sonra topluluklar halinde bir araya gelerek yine aynı şeyi topluluğu korumak, topluluğun sınırlarını belirlemek olarak yaşadılar zaten. Ve burada da kadın ve erkeğe hormonları üzerinden başka görevler biçilmiş oldu. Yani o hormonlar o hareketleri yaptı. Şimdi çok ilkel taraftan baktığımız zaman hani kadını östrojen, erkeği testosteron anlatır diye hani kabaca biliyoruz. Testosteron için ne diyoruz? İşte kas yapan hormon, erkeklik hormonu, maskülenite, işte kavga olabilir, agresivite olabilir vesaire. Östrojen neydi? Daha kabullenen, işte daha yumuşak, daha korumacı hormon. Kabaca bu ikisine baktığımızda ikisi cinsiyeti hani belli ediyor olduğu için biz bunlara cinsel çekimle ilgili hormonlar diyelim. Erkeklerde libidoyu testosteron gerçekten çok anlatıyor. Kadınlarda da testosteron önemlidir ve yüksek testosteronlu kadınların da libidosu yüksektir ama östrojenin de libidoda yeri vardır. Çünkü kadınlar da işte östrojenlerin çok olduğu o menstrüel periyotları dönemlerinde, yumurtlama dönemlerinde daha çok o arzuyu duyarlar. Demek ki fiziksel arzu için bu iki hormonu masaya koyabiliriz. Burası biraz ilkel kısmı. Bunu aldık, bir tarafa koyduk. Başka hormonlar devrede değil mi? Bizim günlük hayatımızda hani hayvanların bir araya gelmesi, eşleşmesi ve üremesi dışında başka hormonlar bizde neler var? Bizde biliyorsunuz dopamin var, serotonin var, oksitosin var, bir de vazopresin var bugünkü konumuz. Şimdi serotonini duyduk değil mi? Serotonin aslında çok huzurlu bir hormon, mutluluk hormonu. Hani mutluluk ama mutluluktan çok coşmalı değil de tatminli, yumuşak bir hormon. Ama aşkın ilk evresinde o olmuyor. Biliyoruz birçoğumuz. Neyle başlıyor aşk daha çok? Dopaminle başlıyor değil mi? Şimdi dopamin nedir? Dopamini başka konularda okuduğunuzda bağımlılık hormonu diyebilir, ödül hormonu diyebilir, haz hormonu diyebilir. Dopamin bizim bir şeyi almaya ama alma konusunda oradaki ödülün büyüklüğüne göre orayı heveslenmeye götüren. Yani yataktan kalktığınızda bugün ne olacak coşkusunu veren, hayata bağlayan, bazı riskleri almanızı sağlayan, bazen de o riskleri kontrolsüz yapmanızı sağlayan hormon. Mesela bungee jumping yapmak istiyorsa biri, o heyecanı tatmak istiyorsa dopamin duymak istiyordur. Veya siz Instagram'da bir şey koyduğunuzda like'lar geldiği zaman mikro dopamin hazzı alıyorsunuz. İşte o minik haz, yani ödül aldım kavramı dopaminle ilgili. Şimdi çoğu aşkın başlangıcında aşk objesi dopamini temsil ettiği için onu almaya gitmek, onu kazanacağı hazzı düşünmek dopamini işin içine sokmuş oluyor. Her zaman herkeste aynı şiddette olmuyor ama bazı aşklar çok dopaminsel oluyor. Yani onsuz olamamlar, olmazsa olmazlar, ayrılırsak takıntılı hareketlerle ona obsesif olurum, işte ayrılmayı kabul etmem gibi haller gene dopaminin başının altından çıkıyor. Burada doğru olan aslında dopaminin ilişkinin başında bir miktar yüksek olması ve o heyecanı yaratması, ama sonra az önce bahsettiğim kardeşi ve daha iyi huylusu olan serotonine yer bırakması. Daha sonra daha huzurlu bir aşk evresine geçilmesi. Dopaminle ilgili şunu söyleyeceğim. Mesela çalışmalar şöyle diyor. Diyelim ki biriyle ilk buluşmaya çıktınız. O ilk buluşmaya çıkanlar eğer bir korku filmine giderlerse, orada yaşadıkları korkunun yarattığı dopaminden dolayı daha kolay romantik ilişkiye giriyorlar. Daha ateşli diyeyim. Veya bak şöyle bir çalışma da okumuştum. Bir böyle şey düşünün.
orman gibi bir yer düşünün ve incecik bu iplerden oluşmuş bir köprü olduğunu düşünün, bir nehrin üstünde. O köprünün üstünden geçiriyorlar çiftleri ve bir kısmını da geçirmiyorlar. O sallanan incecik köprüden geçen çiftler, yani iki kişinin arasında ki çekim daha yüksek oluyor. Yani eğer biriyle date edecekseniz şöyle başlangıçta biraz heyecanlı bir filme gitmek ya da konunun öyle olduğu bir sohbet açmak enteresan olabilir. Yani dopamin bu işi ateşliyor diye söylüyorlar. O tutkuyu yaratıyor diye söyleniyor. Ama başlangıçta bu iyi. Sonrasında biraz azalması normal. Çünkü dopamin haz olduğu için haz merkezleri kolay doyar. Yani nasıl masaya oturduğunuzda iştahla yediğiniz o ilk tatlı lokması, en sevdiğiniz tatlı bile olsa bir süre sonra öyle hissetmeyeceksiniz. Ya da ondan sıkılacaksınız. Ya da işte seyahatin ilk günleri çok heyecanlı gelecek ama sonra sıkılıyor olacaksınız. Hani belki dönmek bile isteyeceksiniz. Yani dopamin kolay doyan, doyduğu zaman da artık o heyecanı bulamadığı için bir üstü heyecanı bekleyen bir hormon. Yani mesela sosyal medya tamamen dopamin üstüne dönüyor. Herkes orada o like'lar için, kendi gördüğü fotoğrafı için, aldığı yorumlar için dopamin topluyoruz aslında hepimiz. Ama tabii bu çok ucuz bir dopamin yolu oluyor. Çok mikro düzeyde ve bağımlılık da yapmış oluyor. Yani cep telefonu bağımlılığı da dopaminle alakalı bir şey. Dopamin azlığıyla alakalı bir şey. Yani dopamin hayatımızın her yerinde var. Yani ondan kaçamıyoruz. Aşk ilişkilerinin başında olması da çok normal. Çünkü o heyecanı yaratacak bir durum. Fakat konunun sonuna ekleyeceğim. Biz çok dopaminsiz bir şeyiz. Topluluk olduk. Ve bu da bizi gereksiz riskler almaya götürüyor bütün hayatta. Onun neden olduğunu söyleyeceğim. Dopaminden sonra serotonin geldi. Serotonin daha uyumlu, daha arkadaşça, daha birbirinin yanında konuşmadan da durabilen huzurlu bir aşk dönemi oluyor. Ama bu serotonin abartılınca da artık böyle biraz kanki olunuyor falan. Arkadaşlık dozuna geçmiş olabiliyor. O aradaki çekim ufak ufak azalıyor. Daha sonrasında bazı insanlar ilişkileri sürdürüyor. Bazıları hani sürdürmüyor, gidiyor oradan falan. Sürdürenler ne yapıyorlar diye baktığımız zaman iki tane hormon görüyoruz. Biri vazopresin, öbürü de oksitosin. Şimdi vazopresin daha çok erkeklerde çalışıyor. Şu erkek işaretidir. Oksitosin de daha çok kadınlarda çalışıyor. Vazopresinin yaptığı şey şu: ben bu alanda kalacağım, bu dişiyi koruyacağım ve korumak için gerekenleri yapacağım, harekete geçiyorum. Aileyi korumak için işte para kazanmak, etrafa karşı o konumu, o çerçeveyi çizmek vazopresinin yaptığı bir şey ve daha çok erkeklerde aktif oluyor uzun ve kalıcı ilişkide. Oksitosin daha çok kadınların sağladığı bir şey. Çünkü oksitosin zaten tamamen hamileliğe de eşit bir hormon. Çünkü çocuğa hamile kalıyorsunuz, onun doğumunda oksitosin salıyorsunuz. Yani doğumun tamamı koca bir oksitosin hormonu basması gibi bir şey oluyor. Çünkü o şekilde bağ kuruluyor yavruyla aranızda. Aynı şekilde süt verme hali de, bebeğe sarılma hali de oksitosinle ona karşı duyduğunuz yargısız, koşulsuz sevgi ve şefkat anlamına geliyor. Olduğu gibi kabul etmek. Yani anne ile çocuk arasındaki o pure sevginin kaynağı aslında bu işte süt verme, doğurma ve ten temasıyla olan oksitosinin yarattığı bir durum. Çiftler arasında da bu oluyor. Gene aynı şekilde onlar da birbirlerine sarıyorlar. Uzun süre birbirinin gözünün içine bakabiliyor olmak, göz bebeklerine bakabiliyor olmak gene o oksitosin yakınlığını sağlıyor. İşte özellikle kucaklaşmak, ten teması vesaire. O da çiftler arasında oksitosini artırıyor. Eğer oksitosin var ise kabullü, yargılamayan, şefkat gösteren, her haliyle onu kabul eden bir ilişki ve sürebilen bir ilişki modeli oluyor. Yani aslında sürebilmesi için bir ilişkinin serotoninle sağlıklı bir duygulanımda, vazopresinle koruma alanında, hani birbirini çift kabul etme alanında olması gerekiyor ve oksitosinle de o şefkatin olması gerekiyor gibi geliyor bana. Ama biraz da dopamin ekmezsek o zaman da işin tadı tuzu biberi olmadığı için sıkıcı olup belki de vazgeçiliyordur, bilemiyorum. Bu konuları aşk başlığı altında enteresan olsun diye anlatıyorum, konuşuyoruz ama biz ne yapalım konusuna gelince bence ilişkiler söz konusuysa da günlük hayattaki iyi hissiyatımız veya bir amacın peşinde koşmamamız, yani yataktan kalkacak sebep bulamamamız, yani sebepsiz depresyon gibi hissetmemiz, böyle bir tadımızın tuzumuzun olmamasını ben gene dopamin meselesine bağlıyorum.
Ve toplumsal olarak bir sürü insan serotonin arttırıcı antidepresan kullandığı halde temel meselemizin bizim dopamin dengesizliği olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle elektronikler müthiş dopamin çalıcı. Ve bunu biz çok baktıkça, gece baktıkça, karanlık yerine elektroniklerin mavi ışıklarına baktıkça şiddetle dopamininizi çalıyorlar ve fark ederseniz ki bütün aplikasyonlar, uygulamalar falan mavi ışıklı yani mavi kullanır aplikasyonlar sizi daha çok bağlamak için, öyle söyleyeyim, bağımlı kılmak için. Bence çocukların işte bağımlılık göstermesi, yani bu bir sendrom, yani elektroniklere bağımlılık diye bir sendrom var. Bizde de ufak tefek var. Oradan onay almak, oraya bakmak, bir şey kaçırıyorum hissinde olmak. Bunların hepsi dopaminimizi çaldığına dair işaretler ve bunun için yapılabilecek en kolay şey akşamüstü elektroniklere veda etmek. Evdeki parlak ışıkları kapatmak, vakitlice karanlıkta yatmak. Ama bu kısım yine ufak kısmı. Daha da doğrusu sabah gün ışığıyla uyanıp güneşin doğuşunu lens olmadan, gözlük olmadan, cam olmadan, perde olmadan direkt dışarıya çıkarak gün doğuşuyla göze gelen ışığı birleştirmek. Çünkü vücudun en doğru ve gerekli miktardaki dopamini sabah o saatteki sinyalle salınıyor. Yani biz dopamini 3-5 like'dan 1-2 riskli meseleye dalmaktan alacağımıza sabah sadece güneşle kalkıp güneşin doğuşuna dışarıda olarak gözümüze o ışığın gelmesini temas ederek sağlayabiliriz. Bunu böyle söylediğimde hafif gibi duruyor ama esasında o saatte onu yaparak dopaminizi ve onu yapmadığınız gün dopamininizi ölçtürseniz aradaki farkı göreceksiniz. Hormonlar sirkadiyen salınırlar ve sadece dopamin değil, serotonin de saati o zamandır. Sabah saatidir. Hatta gece serotoninden melatonin olacak. Gece düzgün uyumanızın saati de o saatteki hormonların oluşmasıdır. O yüzden biz uyduruk dopamin avları kovalayacağımıza, hani istemediğimiz insanla riskli ilişki, yani sonunu bildiğimiz ilişkilere fit olmamak için, işte Instagram'da şurada burada daha çok böyle şey yapmamamız için, yani bir şeyler olsun da bana heyecan gelsin diye o telaşa düşmemek için ya da bir şey kaçırıyorum diye sürekli kafamızı oradan kaldırmamak için sadece sabah disiplini yaparak bayağı bir yol yürüyebiliriz diye düşünüyorum. Dediğim gibi bana göre bütün dünyada toplumsal olarak içeride kalındığı, elektroniklerle, dijital hayatla çok meşgul olunduğu için tüm toplumda dopamin eksikliği var. Dolayısıyla nereden haz alacaklarını bilemiyorlar. Bu yiyecek bağımlılığından başka her türlü bağımlılığa kadar bağımlı olma davranışlarına gidiyor. Küçük hazlar kovalanıyor ve hayata tutunacak gerçek amaçları insanlar hissedemiyor ve onun peşinde koşamıyor. Günler hep erteleniyor ve o tatsızlığın sebebi anlaşılmıyor. Yani serotonin değil, bence dopamin eksikliği ile ilgili bir meselemiz var. Eğer diyorsanız ki yani benim de bu aralar pek aşk karşıma çıkmıyor, belki zeminde yeterince dopamininiz olamadığı için o coşkuyu sizde yükseltecek biri de olsa az hormonunuz olduğu için olmuyordur yani. O yüzden belki işe sabahları erken kalkıp güneşle uyanarak gün ışığıyla saatlerinizi, iç saatlerinizi dışarıdaki saatle uyumlandırarak başlayabilirsiniz. Teşekkür ederim.